Merhaba, Gerçeğe Yolculuğun yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda felsefeyi ve felsefe tarihini irdelemeye başlayacağız. Felsefe nerede duruyor, hayatımızda nerede duruyor ya da durması gerekiyor ve felsefe tarihi nedir, ne şekilde incelenmelidir bunlara bakacağız. Biliyorsunuz gerçekliği mutlak idealizm ansiklopedimizle anlamaya çalışıyorduk. Bunu bu şekilde açıklamaya çalışıyorduk. Burada değer alanı insanlığın en üstünde duran alan. Hatta bütün gerçekliğin en üstünde duran alan değer alanı. Yani bütün hayatın anlamı ya da varlığımızın değeri bu alanda ifadesini buluyor. Değer alanında ifadesini buluyor. Değer alanının ise 3 tane momenti var. Sanat, din ve felsefe. Yani varlığın, hayatımızın, bütün gerçekliğin değeri, anlamı bu değer alanındaki ifadesini buluyor. Sanatla, dinle ve felsefeyle ifadesini buluyor. Burada en soyut olarak değer karşımıza sanat olarak çıkıyor. Sanat soyut olarak dediğim gibi değeri ifade ediyor ve daha henüz heykel, resim, müzik gibi dışsal, duyusal ve doğal ortamları, doğal alanları kullanarak kendisini ifade ediyor. Henüz doğanın bir parçası, doğanın doğasallıktan çok fazla kurtulamamış bir alan, sanat alanı. Bu yüzden de değer alanının içinde ama onun en ilkel hali, en soyut hali sanatta ifadesini buluyor. Daha sonra din karşımıza çıkıyor. Din alanı dediğimiz gibi değerin ikinci momenti, kendini gösterdiği, kendini açığa serdiği momenti. Yani şöyle diyebiliriz, ilahi bilincin, o mutlak varlığın kendisini gösterdiği alan din alanıdır. Hakikatin bütün insanlarca, tüm insanlar tarafından fark edilebildiği, ilk görülebildiği, o soyutluğundan kurtulup artık hissedilebildiği alan din alanıdır. Ancak din alanı felsefenin dışındadır, felsefeden ayrıdır. Çünkü dinle felsefenin konusu aynı olmasına rağmen, hakikati konu almalarına rağmen, hakikati bilmeyi konu almalarına rağmen din sorgulanamaz bir şekilde hakikatin varlığını inceler. Yani dinler doğası gereği evet bizim o gerçekliği, ışıldayan o hakikati gördüğümüz, geniş insan kitlelerinin gördüğü alan dindir. İlk bildiği alan dindir ama felsefe bundan bir başka aşamayı ifade eder. Çünkü felsefe sorgulanamaz olamaz, dogmatik olamaz. Sadece inanca dayanamaz. Felsefe bilgiye dayanmak zorundadır. Bu yüzden felsefeyi dinden farklı bir alan olarak incelememiz gerekir. Din tarihiyle felsefe tarihi bu anlamda ayrışır. Peki o zaman felsefe tarihinin konusu sanat ve dinden farklıysa nedir? Neyi kapsar? Bunu anlamamız gerekiyor. Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Felsefe tarihi Batı'da başlıyor. Doğu'da değil, Asya'da değil, Batı'da başlıyor. Bunun sebebi de Doğu'nun bireysel özgürlük bilincine ulaşamamış olmasıdır. Yani Doğu'da bireyler özgür değildir. Bir özgürdür, yönetici, imparator ya da despot özgürdür ama toplum bireysel özgürlük tanınmaz. Bireysel özgürlüğün olmadığı yerde de sorgulama olamaz, bireysel düşünce olamaz. Düşünme ve sorgulamanın olmadığı yerde de felsefe olamaz. Bu sebeple felsefe tarihi Asya'da değil, ilk önce Batı'da başlar. Ama ilk başlangıcı Batı Anadolu'da, İonya'dadır. Sonrasında Yunan ve Roma dünyalarında devam eder. Daha sonrasında da Orta Çağları aşar ve Batı medeniyetini oluşturan semavi dinlerin, Müslümanlık ve Hristiyanlık temelinde semavi dinlerin kitlesi olan Batı medeniyetinde kendini gerçekleştirir. Dediğimiz gibi Asyatik uygarlıklar, temel olarak da Çin ve Hindistan felsefe tarihinin içinde yer almayacak. Felsefe tarihi Antik Yunan'da başlayacak. Bu yüzden bundan sonraki videomuzda Antik Yunan'la felsefe tarihini başlatacağız ama öncesinde Çin ve Hindistan kültüründeki felsefeye yaklaşan ya da felsefe gibi algılanabilen akımları, Konfüçyüs'ü, Tao'yu, Sanchaya'yı inceleyeceğiz, Budizmi inceleyeceğiz ve bunların neden felsefe olmadığını aslında anlamaya çalışacağız. Daha sonra da Yunan felsefesiyle felsefe tarihine başlayacağız. Bunun için bir sonraki videoda dediğim gibi oryantalist, asyatik düşünce tarihini inceleyeceğiz. O zamana kadar lütfen aşağıdan felsefe ansiklopedisini inceleyin. Burada felsefe tarihi nerede duruyor? Felsefe tarihi nasıl ilişkileniyor hakikatle, diğer gerçekliklerle? Bunu
irdelemenizi rica edeceğim. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Oryantalizm videosuyla bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.